Yalı Çapkın 31. bölümü yine heyecan dolu bir sonla bitti. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla aslında Seyran'la Ferit'in mahkeme sahnesi çekilmişti. Hatta fragmanda Halis Ağa ve Ferit'in mahkeme salonundan çıktığını da görmüştük. Ancak bölümde bu sahneler yayınlanmadı. Peki Ferit ve Seyran boşanacak mı? Neler olacak? Gelin beraber inceleyelim. Tabi öncesinde lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle Ferit'in bu bölümde babasına siz dedemin size verdiklerinden vazgeçemeyecek kadar korkaksınız dediğini hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Ancak bunu diyen Ferit'in mahkeme salonunda dedesinin kendisini tehdit etmesinden korkarak mahkemede boşanmak istiyorum demesi oldukça saçmaydı. Çünkü ailesinin dedesinden korktuğunu söyleyerek herkese bağırıp çağıran Ferit kendisi de yine dedesinden korkarak hakim karşısında boşanmak istediğini söyledi. Ancak şöyle de bir şey var ki Ferit bu hareketi Halis Ağa'dan korktuğu için değil, İfakat'ın Seyran'ı gelinlikle gördüğünü söylemesinden sonra Seyran'a acı çektirmek için yapmış olabileceği ihtimali de var. Yine de ne olursa olsun bence bu sahnede büyük bir ters köşe oldu ve ben boşanmayı isteyecek kişinin Seyran olacağını ve Ferit'in boşanmak istemeyeceğini düşünürken ilk vazgeçen Ferit oldu. Peki Seyran boşanmak isteyecek mi? Öncelikle bölüm boyunca Seyran bu konuda oldukça kışkırtıldı. Seyran'ın İfakat'la gelinlikçide karşılaştığı sahnede İfakat Seyran'ın son anda vazgeçebileceğini söyleyerek Seyran'ın boşanamayacağını ima etti. Tabii ki de bunu bilerek yaptı çünkü Seyran'ın gururuna ne kadar düşkün biri olduğunu biliyor ve bunu yaparak da Seyran'ı boşanmaya doğru itmiş oldu. Aynı zamanda Seyran Ferit'i spor salonunda görmeye ve konuşmaya gittiği zamansa Ferit de Pelin'le evleneceğini ve Seyran'a yine çok büyük acılar yaşatacağını söyleyerek Seyran'ı yine kışkırtmış oldu. Seyran ise Ferit'e yarın mahkeme salonunda görüşürüz dedi. Son olaraksa Kazım Sunay'ı dövmeye geldiği zaman Seyran babasının karşısına dikilerek bir şey yaparsa boşanmayacağını söyledi. Yani tüm bu sahnelere baktığımız zaman Seyran'ın boşanmamak istemesi oldukça zor gözüküyor. Çünkü herkes Seyran'ın gururuna oynadı ve onu kışkırttı. Son olarak zaten Ferit'in de mahkemede boşanmak istediğini söylemesi hepimizin de gördüğü gibi Seyran'ı oldukça sarstı ve hatta mahkeme salonunda bayılacağını söyleyenler bile var. Ancak benim duyduğum bazı haberlere göre yapım mahkeme salonunu iki farklı şekilde de çekti. Yani Seyran'ın boşanmak istediğini ve boşanmak istemediğini söylediği iki sahnede bulunuyor. Tabi hangisinin yayına gireceği ise dizinin hayranlarından gelecek tepkilere bağlı. Bu yüzden fragmanda verilmedi ve sosyal medyadaki tepkilere göre mahkeme sahnesinin nasıl olacağı planlanacak. Ancak bana kalırsa ben Seyran'ın boşanmak istediğini söyleyeceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi herkes Seyran'ın üstüne bu kadar oynayıp kendisini kışkırtmışken Seyran'ın farklı bir şey yapabilmesi yapısına biraz ters olarak gözüküyor. Ancak her an bir ters köşede olabilir. Yine de Ferit hala Seyran'ın tüm yaşadıklarını görmezden gelerek ki Seyran'ın evde neler yaşadığından tam olarak haberdar bile değil. Ancak İfakat'ın yaptığı tüm planlardan haberdar olmasına rağmen göz göre göre bu planlara alet olması da oldukça saçma gözüküyor. Yine de Ferit'in bu planlara bilerek alet olduğunu ve farklı bir şeyler planladığını da düşünebiliriz. Umarım da öyledir. Ancak aynı zamanda fragmandaki mahkeme çıkışı sahnesinde Ferit'in mahkemeden çıkarken çok üzgün olmadığını ve hafif bir tebessüm ettiğini de gördüğümüz için oldukça ikilemde kalmış durumdayız. Zaten bu sahne fragmanda olmasına rağmen bölümde verilmedi. Ancak bu sahneye bakınca sanki iyi bir şey olmuş gibi gözüküyor. Bu yüzden hala boşandıklarına dair net bir şey söyleyemiyoruz ve sadece teori üretmek zorunda kalıyoruz. Peki İfakat Seyran'ın gelinlikçide olduğunu kimden öğrendi? Biliyorsunuz ki İfakat Zerrin'le zaten bir süredir işbirliği yapıyordu. Ancak Gülgün ve Pelin'i özellikle Seyran'la karşılaşmaları için özel bir gelinlikçiye götürdü. Peki İfakat Seyran'ın orada olacağını nasıl bildi? Biliyorsunuz ki Sunay Saffet'i ayarlayan kişi ve Saffet Ağa ile iletişime geçen kişi de zaten İfakat'tı. Yani İfakat muhtemelen Saffet Ağa ile görüşerek planlar kurmaya devam ediyor ve Seyran'ın gelinlikçide olduğunu da muhtemelen yine bu şekilde öğrenmiş oldu. Zaten planı da oldukça başarılı bir şekilde gerçekleşerek Gülgün Seyran'ı gelinlikli bir şekilde gördü ve Seyran da Gülgünlerin Pelin'e gelinlik bakmaya geldiklerini görmüş oldu. Ben bu sahneyi zaten önceki analizimde gerçekleşebileceğini söylemiştim ve nitekim doğru da çıktı. Aynı zamanda 32. bölümde göreceğimiz bir diğer şey ise Fuat ve Ferit'in çocuklukları olacak. Biliyorsunuz ki Ferit bu bölümde Gülgün'e bayağı yüklenmiş ve her şeye sustuğuna dair şeyler söylemişti. Gülgün kocasının kendisini aldattığını bilmesine rağmen her şeye susarak 3 maymunu oynuyor ve görmezden geliyor. Ancak yeni bölümde sanırım Gülgün'ün gençliğine ve Fuat'la Ferit arasındaki ilişkilerine de değinilecek. Bir haber daha var ancak bu biraz daha kötü bir haber. Suna kesin olarak Saffet'le evlenme durumunda kalacak. Hatta bölüm arkasından gelen bazı görüntülerde yeni bir ev daha tutulduğu ve süslenmiş halde olduğu gözüküyor. Yani Saffet Sunay'la evlendikten sonra muhtemelen gerdek için böyle bir hazırlığa başlamış gibi gözüküyor. Bu da demek oluyor ki
ki Suna için aslında çok daha zor zamanlar gelecek gibi. Ancak bu düğünde en çok beklenen olaysa Ferit'in Seyran'ı bu düğünden kaçıracak olması sanırım. Çünkü jenerikte ve dizi posterinde düğünden kaçış temalı bazı görüntüler var ve izleyicilerin de yaptığı birçok yorumda bu düğünün Suna ve Saffet'in düğünü olacağı konuşuluyor. Yani Suna ile Saffet'in düğününde Ferit Seyran'ı kaçırarak ilk sezonun temasını tamamlayacak olabilir. Dediğim gibi çünkü jenerikte ve posterde düğünden kaçış temalı görseller var. Bu yüzden ilk sezonun temasının düğünden kaçışla sonlanacağı düşünülüyor. Evet dostlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de mutlaka kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Son olarak kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.